Milattan önce 3. yüzyıl. Akdeniz dünyanın merkeziydi. Ticaret yolları, tahıl ambarları, altın ve köle pazarları hepsi bu denizin kıyılarında can buluyordu. Ve bu denizde yükselen büyük bir gerilim vardı. Kuzey Afrika'nın kıyısında bir şehir, Kartaca, Akdeniz'in batısını avucunun içine almıştı. Sicilya, Sardunya, İberya, Kartaca'nın pençesi her yerdeydi. Karşısında ise genç ve açgözlü bir güç büyüyordu, Roma. Disiplinli lejyonlarıyla tanınan bu cumhuriyet artık gözlerini denize çevirmişti. İki büyük güç ve paylaşılamayan bir deniz ve iki tarafında bildiği tek bir gerçek. Bu denizde yalnızca biri hayatta kalabilirdi. Bugün tarihin en yıkıcı ve en uzun soluklu çatışmalarından birisi ve 100 yıldan fazla sürüp binlerce insan hayatına mal olan Pön Savaşlarını bütün boyutlarıyla anlatıyoruz. Zamanın anılarına hoş geldiniz. Her büyük savaşı anlamak için önce tarafları tanımak gerekir. Kartaca yalnızca bir şehir değildi, bir zihniyetti. Kurucusu efsanevi Fenike prensesi Dido'ya dayanan bu uygarlık her şeyden önce bir ticaret toplumuydu. Kartacalılar savaşmaktan çok anlaşmayı, fethetmekten çok kâr etmeyi tercih ederdi. Orduları büyük ölçüde paralı askerlerden oluşuyordu. İber süvarileri, Numidyalı atlılar, Galli savaşçılar. Para olduğu sürece savaşılırdı. Para kesilince sadakat de kesilirdi. Bu Kartaca'nın hem gücü hem de zayıflığıydı. Buna karşın Kartaca çağının en güçlü deniz kuvvetlerine sahipti. 5 sıra kürekçili savaş gemileri Akdeniz'de rakipsizdi. Roma ise tam tersi bir DNA taşıyordu. Savaş bir meslek değil, bir erdemdi. Senatörler savaşa gidiyor, konsüller ordu komuta ediyor, yurttaşlar silah taşıyordu. Ama Roma'nın denizi yoktu. İtalya'yı elde etmişlerdi ama deniz Kartaca'nındı. Ve işte bu denizdeki önemli bir adada iki güç ilk kez buluşacaktı. Milattan önce 264. Sicilya'nın kuzeyindeki Messina şehrinde küçük bir kıvılcım çaktı. Sirakuza kenti ile savaşan Memertinler hem Kartaca'dan hem de Roma'dan yardım istedi. Roma senatosu tereddüt etti. Sicilya'ya geçmek, Kartaca ile savaşmak demekti ve Kartaca ile savaş deniz demekti. Fakat halk meclisi onayladı. Roma denize açılacaktı. Roma'nın bu noktada pratik olarak hiç donanması yoktu. Oysa Kartaca yüzyıllardır denizlerin hakimiydi. Roma'nın yaptığı şey tarihin en büyük pratik zekasının göstergelerinden biriydi. Kıyıya vuran bir Kartaca gemisini şablona çevirdiler. Birkaç ay içinde 120 gemilik bir donanma inşa ettiler. Üstelik bir yandan da mürettebatı eğiterek. Ama Kartacalılar gibi savaşamazlardı. Akdeniz denizciliği, manevra kabiliyeti ve kürek ustalığı gerektiriyordu. Çözüm, denizi karaya çevirmek. Roma mühendisleri Corvus, yani Latince'de karga anlamına gelen bir alet icat etti. Corvus, bir geminin burnuna yerleştirilen devasa bir çengelli köprüydü. Düşman gemisi yaklaştığında köprü indirilir ve Roma lejyonları düşmanın güvertesine akın ederdi. Deniz savaşı aniden bir kara savaşına dönüşürdü ve kara savaşında hiç kimse Roma lejyonlarıyla baş edemezdi. Milattan önce 260 Milaya Muharebesi. Roma komutanı Gaius Tullius, Corvus sayesinde Kartaca'nın tecrübeli donanmasını paramparça etti. 50 gemi batırıldı ya da ele geçirildi. Roma ilk büyük deniz zaferini kazanmıştı. Ama Roma bu zaferin gururuyla büyük bir hata yaptı. Milattan önce 256'da konsül Regulus doğrudan Afrika'ya çıkarma yapma kararı aldı. Başlangıçta başarılıydı ama Kartacalılar Spartalı General Hantipus'u işe aldılar. Hantipus, Kartaca ordusunu yeniden düzenledi. Süvariyi cephe gerisine yerleştirdi, filleri öne sürdü. Milattan önce 255'te Regulus'un ordusu imha edildi. Regulus esir düştü. Efsaneye göre barış müzakereleri için Regulus serbest bırakıldı. Ama senatoya şunu söyledi: Kartaca'nın teklifini reddedin. Ben şerefime sadık kalarak Kartaca'ya döneceğim. Ve döndü.
Kartacalılar onu işkenceyle öldürdü. Roma bu hikayeyi yüzyıllarca anlattı. Çünkü Regulus Roma erdeminin simgesiydi. Savaş yıllarca sürdü. Hiçbir taraf kesin üstünlük kuramıyordu. Roma donanması fırtınalarda defalarca enkaza dönüştü. Ama Roma her seferinde yeniden inşa etti. İşte bu Roma'nın gerçek gücüydü. Yılmamak. Nihayet M.Ö. 241'de Egadi Adaları açıklarında son deniz muharebesi yaşandı. Roma, Kartaca'nın takviye filosunu imha etti. Barış masasında Kartaca ağır bedeller ödedi. Sicilya'yı Roma'ya teslim etti, büyük bir savaş tazminatını kabul etti, deniz üstünlüğünü yitirdi. Birinci Pön Savaşı Roma'nın zaferiyle sona erdi. Ama Kartaca hala ayaktaydı. Ve Kartaca'nın ordusunda bu yenilgiyi hiç sindiremeyen bir general vardı. Hamilkar Barca. Hamilkar Barca, İberya seferine çıkmadan önce tanrılara kurban sunmaktaydı. Küçük oğlu Hannibal yanında gelmek için yalvardı. Hamilkar soğukkanlılıkla sordu. Neden gelmek istiyorsun? Hannibal, Roma'yı sevmiyorum. Seninle gitmek istiyorum dedi. Hamilkar çocuğunu sunağın üzerine oturttu ve intikam yemini ettirdi. Hannibal Roma'nın ebedi düşmanı olacaktı. Hannibal yeminine sadık kaldı ve tarihin en tehlikeli adamlarından biri doğdu. Hamilkar İberya'yı fethetti. Gümüş madenleri Kartaca hazinesini doldurdu. Ardından yeni bir ordu kuruldu. Sadık, tecrübeli, savaşa doymaz bir ordu. Milattan önce 221'de Hannibal'in kardeşi ve ordu komutanı Hasdrubal öldürüldüğünde ordunun tek bir adayı vardı. 25 yaşındaki Hannibal Barca. Kıvılcım Saguntum'da çaktı. Milattan önce 219'da Hannibal Roma'nın müttefiki Saguntum'u kuşattı ve 8 ay süren kuşatmadan sonra fethetti. Roma elçileri Kartaca'ya gidip savaş ilan etti. Hannibal'in planı işliyordu. Hannibal çılgın planını devreye soktu ve ordusuyla hızla İtalya'ya girmek için Alplere ilerledi. Kasım ayı, dağlar karla kaplı. Ordusunda 40.000 asker ve 37 fil. Antik kaynaklar bu geçişi efsane gibi anlatır. Kayalık yollar, derin uçurumlar, dondurucu soğuk. 15 gün süren bu yolculuk tarihin en cesur askeri manevralarından biriydi. Ama bedeli ağırdı. İtalya'ya ulaştığında ordusunun yarısını yitirmişti. Ama Hannibal artık İtalya'daydı. Roma'nın ilk tepkisi hızlı geldi. Konsül Sempronius Longus ordusunu Trebia nehrine sürdü. Hannibal mükemmel bir tuzak kurdu. Kışkırtılan Romalılar nehri geçtiklerinde karşılarında onları bekleyen bir ordu buldular. Hannibal'in kardeşi Mago'nun komutasındaki pusu kuvvetleri arkadan vurdu. Roma ordusu yok oldu. Ertesi yıl Konsül Flaminius, Trasimeno Gölü kıyısında sabah sisinin içinde yürüyüş halindeydi. Hannibal tepelerin arkasına sakladığı ordusunu sabah sisini kullanarak pusuya yatırdı. 15.000 Roma askeri öldü. Konsül Flaminius da aralarındaydı. Bir Roma ordusu tam anlamıyla bir gölün içinde imha edilmişti. Roma panik içindeydi. Senato olağanüstü yetki verdi. Diktatör seçilen isim Quintus Fabius Maximus'tu. Fabius Maximus Roma geleneğine aykırı bir şey yaptı. Direkt olarak savaşmadı. Küçük baskınlar ve iaşe hatlarını kesmek gibi vurkaç taktikleri kullandı. Kalabalıklar onu alay konusu yaptı. Kunctator dediler, yani ayak sürüyen. Ama Fabius haklıydı. Açık alanda Hannibal ile savaşmak ölüm demekti. Ne var ki Roma sabırsızdı. Milattan önce 2 Ağustos 216. Canneia Ovası, Güney İtalya. Roma o güne kadar topladığı en büyük orduyu sahaya sürdü. Yaklaşık 80.000 asker. Hannibal'in kuvvetleri yaklaşık 50.000 kişiydi. Sayı bakımından Roma üstündü. Hannibal merkezine Galya ve İber piyadeleri yerleştirdi. Kanatlara ise en güvenilir kuvvetlerini koydu. Savaş başladığında Roma Kartacalıların merkezine saldırdı. Merkez direnirken güçlü kanatlar içe döndü. Böylece Romalılar sıkıştı. Sonra sıkışma boğulmaya dönüştü.
O gün savaş meydanında birçoğu ezilerek 80.000 kişi hayatını kaybetti. Canneia, tarih boyunca askeri okulların ders kitaplarına girdi. Hannibal, çift kanatlı kuşatma taktiğinin ölümsüz ustasıydı. Her büyük komutan bu muharebeyi inceledi. Ama Roma yine de teslim olmadı. Cannea'dan sonra Hannibal bir mucize bekledi. Roma'nın İtalya'daki müttefikleri ayaklanacak ve Roma'yı terk edecekti. Gerçekten Güney İtalya'dan bazı şehirler Kartaca tarafına geçti. Ama beklenen toplu kopuş gerçekleşmedi. Roma'nın müttefiklerinin çoğu sadık kaldı. Hannibal İtalya'yı yıllarca dolaştı. Ama Roma şehirlerine giremiyor, surlarını aşamıyordu. Roma, Fabius'un öğretisine tekrar döndü. Hannibal'i tüket ama doğrudan savaşma. Roma tarihinin en parlak isimlerinden birisi bu karanlık dönemde parlayacaktı. Publius Cornelius Scipio. Scipio Hannibal'den ders almıştı. Milattan önce 209'da Kartaca'nın İberya'daki stratejik kenti Yeni Kartaca'yı tam bir kış günü düşmanın beklemediği anda vurdu. Milattan önce 206'ya gelindiğinde Kartaca'nın İberya'da neredeyse hiçbir varlığı kalmamıştı. Scipio Roma'ya döndü ve senatoyu ikna etti. Şimdi direkt Kartaca'nın merkezine saldıracaktı. Hannibal 17 yıldır İtalya'daydı. Kartaca tehlike altına girdiğinde ise mecburen geri çağrıldı. Scipio ise Numidyalı kral Massinissa ile ittifak kurmuştu. Numidyalı süvariler artık Roma'nın yanındaydı. Milattan önce 202 Zama. Hannibal ve Scipio savaştan önce buluştu. İki adam birbirine baktı. Barış mümkün müydü? Hayır. Zama'da Hannibal kendi taktiğini kendine karşı kullanılırken gördü. Scipio Numidyalı süvariyi kanatlarına yerleştirdi. Kartacalı fillerle başa çıkmak için ise müthiş bir çözüm buldu. Askerler arasında boşluklar bıraktı. Merkez mücadelesi amansızdı. Hannibal'in yıpranmış gazileri Scipio'nun lejyonlarıyla göğüs göğüse savaştı. Ama sonra Massinissa'nın süvarileri geri döndü. Aynen Cannea'da olduğu gibi ama bu sefer Kartaca'nın aleyhine kuşatma tamamlandı. Hannibal tarihinde ilk büyük yenilgisini tattı. Milattan önce 201'deki barış anlaşması Kartaca'yı fiilen silahsızlandırdı. Donanması dağıtıldı, İberya'dan çekildi, 50 yıl boyunca devasa tazminat ödeyecekti. Hannibal siyasete döndü, yolsuzlukla savaştı, mali reformlar yaptı ama Roma onu bırakmayacaktı. Yargılanma tehdidiyle Kartaca'dan kaçtı, doğuya gitti. Her krala Roma'ya karşı direnişi anlattı. Sonunda M.Ö. 183'te günümüzde Gebze yakınlarındaki Libissa şehrinde Roma'nın onu ele geçirmek üzere olduğunu anlayan Hannibal zehir içti. Hannibal'in ölümünden 50 yıl sonra şaşırtıcı bir şey oldu. Kartaca yeniden güçlendi. Ticaret yoluyla şehir eski zenginliğine kavuştu. Roma'ya olan borcunu 10 yılda ödedi. Bu Roma'da tehlike zillerini çaldırdı. Roma senatosunda yaşlı ve sert bir ses yükseldi. Marcus Porcius Cato. Cato, senatoda yaptığı her konuşmayı aynı sözlerle bitiriyordu. Bunların yanı sıra Kartaca'nın yok edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Milattan önce 149'da Roma bir bahane buldu. Kartaca, Roma'nın onayı olmadan savaşmıştı. Ultimatom verildi. Silahlarınızı teslim edin, 300 rehin verin ve şehrinizi yıkın. Kıyıdan 15 kilometre uzağa taşının. Kartaca reddetti. Şehirleri için savaşacaklardı. 3 yıl süren kuşatma başladı. Kartacalılar ellerindeki tüm imkanlarla sonuna kadar direndi. Ama M.Ö. 146'da Roma'nın genç komutanı Scipio Aemilianus limandan kentin içine girmeyi başardı. Şehir sokak sokak fethedildi. Her cadde bir katliam sahnesi oldu. Yaklaşık 700.000 kişilik nüfustan sağ kalan 50.000 kadarı köle edildi. Kartaca 7 gün boyunca yandı. Ardından Roma mühendisleri şehri temelleriyle birlikte yerle bir etti. 3 savaş, 118 yıl. 1. Pön Savaşı Roma'ya Akdeniz'i verdi. 2. Pön Savaşı tarihin en büyük komutanlarından birini ve en güçlü devletlerinden birini yarattı.
3. Pön Savaşı rakipsiz bir imparatorluğun önünü açtı. Peki Kartaca öldü mü? Kültürel olarak hayır. Kuzey Afrika'da Fenike dili ve kültürü yüzyıllarca yaşadı. Ve Hannibal tarih boyunca generallerin generali olarak anıldı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.